Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tarifle geldim. Çocuklar için özellikle bu tarifi vereceğim. Çocuklarınıza bol bol yapın, yedirin. Çok sağlıklı, çok da lezzetli bir pasta tarifi vereceğim. Rulo pasta, ama bu rulo pasta çok eski zamanlardan gelme. Öyle çok ahım şahım bir malzemesi yok. Ama çok lezzetli oluyor. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Çoluğunuza çocuğunuza bu pastayı yapın. İnanın çok sevecekler. Üstelik de ölçüler birebirdir. Dikkatli bakın, siz de yapın. Hemen pastamızı hazırlamaya başlıyoruz. Pastamızı hazırlamak için ilk önce pandispanyasını yapacağız. 3 tane yumurta kullanıyoruz. Kabımızın içine çok kolay, bakın ölçüler birebirdir. Ben bu pastayı yıllar önceden beri yaparım. Birebir tutar. Size ayrıntılı bir şekilde de vermek istedim. 3 tane yumurta şöyle kırıyoruz. Bakın kabımızın içine 3 yumurta. 3 yumurtaya göre hazırlayacağız. Ölçülerimiz şu fincan, şöyle bir kahve fincanı ile ölçeceğiz. Şeker ölçümüzü, un ölçümüzü. Hemen başlıyoruz. Şimdi 3 tane yumurtayı kırdık ve üzerine 3 fincan şöyle bildiğiniz kahve fincanlarıyla şeker döküyoruz. Yumurta ölçüsüne göre şeker döküyoruz. 3 fincan şeker dökeceğiz. Bir tanesi döktük. İkinci fincanı döküyoruz. 2 oldu. Ve 3. fincan, 3 fincan şekeri döktük yumurtalarımızın üzerine. 3 fincan şeker unutmayalım. Üzerine şöyle 2 yemek kaşığı su koyuyoruz. 1 ve 2 yemek kaşığı suyu da ilave ettik. Şimdi çırpıcımızla güzel bir çırpacağız köpürene kadar. Hemen çırpıcımızı çalıştırıyoruz. Şekerimizi köpürene kadar çırpıyoruz. Evet, güzel bir çırptık yumurtamızı köpük köpük olana kadar. Şimdi sıra geldi un ilavesine. Un ilavesinin ölçüsü yine fincanımızla 3 fincanda un döküyoruz. Fazla değil. Bak, bu ölçü birebirdir. Bunu muhakkak uygulayın. 2 ve şöyle dolduralım. 3 fincan unumuzu da döktük. Ölçüleri bak kaçırmayın. Bir tane vanilya ilave ediyoruz. Güzel kokması için. Sevmeyen koymasın tabii ki de. Bu her zaman bir alternatif. Bir tane de kabartma tozumuz var. Gördüğünüz gibi onu da dökelim. Şöyle unun üzerine özellikle döküyoruz. Ve unun içinde şöyle bir karıştırıyoruz malzemelerimizi. Birden böyle sıvı karışıma karışmasın. Şimdi çırpacağız tekrar. İlk önce çalıştırmadan şöyle blenderımızı tozamasın aldırıyoruz. Başlıyoruz. Evet, güzel bir çırpma işlemimiz sona erdi. Şöyle alalım blenderımızı bir kenara. Gördüğünüz gibi kıvam şöyle akıcı, çok cıvık olmayan güzel bir kıvam. Zaten ölçüler birebir olduğu için bu ayarı tutturursunuz arkadaşlar. Bu hazır. Hemen şimdi fırın tepsimizi alalım. Şöyle fırın tepsisi kullanacağız. İsterseniz böyle de serebilirsiniz ama kolaylık olsun. Ben şöyle yağlı kağıt saracağım. Eskiden biz bunlara sermiyorduk, yoktu tabii ki de yağlı kağıtlarımız. Ne yapıyorduk? Un sepeliyorduk. O şekilde yine de çıkarıyorduk içinden. Ama şimdi var elimde yağlı kağıt. Onun için ben yağlı kağıdı kullanacağım. Böyle güzel bir köşe azıcık şu kenara da keseyim ki orası da yere akmasın. Gerçi koparılır o kadar ya. Şimdi bu da hazır. Şuraya hemen koyuyorum ki çıkarması kolay olsun. Böyle güzel bir yerleştirdik. Şimdi hemen hazırlamış olduğumuz karışımı tepsimize döküyoruz. Şöyle. Bakın döküyoruz.
Şimdi bunu güzel bir yaydıralım her yerine eşit şekilde. Çok fazla kalın olmayacak. Böyle ince bir hamur olacak. Şimdi bu hazır oldu sayılır. Evet, bu hazır. Şöyle kalmasın. Evet, ziyan yok. Bunu da buraya atıyorum. Şöyle yaparsak şu hava kabarcıkları da söner. Tamam. Evet, rulo pastamızın hamurunu, pandispanya hamurunu hazırladık. Şimdi 180 derece fırında, 180-200 derece arası olabilir. Pişireceğiz. Şöyle kabaracak bu. Çok fazla da sürmeyecek pişmesi. Nereden baksanız 15-20 dakika arasında pişecektir. Hemen fırına pişmek üzere veriyoruz. Pastamızın pandispanya hamurunu fırına verdik. O pişe dursun. Biz de şimdi ne yapıyoruz? Muhallebisini hazırlayacağız. İçine süreceğimiz muhallebisini hazırlayacağız. Hemen tencereme aldım. Başlıyoruz onu da hazırlamaya. Tenceremiz burada. Şimdi sütümüzü dökeceğiz tenceremizin içine. Şöyle benim burada bakalım sütüm var. Ne çıkacak? Birazcık alınmış üzerinden ama şöyle ölçerek dökelim. 1 2 3 4 işte 5 bardak süt deyiver. 4,5 bardak sütümüz çıktı. Üzerine şekerini dökeceğiz. Hemen şekerimizi de ölçelim. Şuradan yırttım hemen. Aynı sütlü bardakta ölçeceğim kızlar. Şöyle 1 bardak şeker döküyorum. Evet, bunun yarısı kaldı tabii burada. Sütlü olduğu için ne yapıyoruz? Şu şekilde içini çalkalayıp ziyan etmek yok. Tamamdır. Şekerini de ilave ettik. Karıştıralım. Üzerine un ilavesi koyacağız. Ne kadar un koyacağız? Şöyle 1 kaşık tepeleme un koyuyoruz. Devam ediyoruz. Nişastamız var burada. Hemen onu da açıyorum paketini. Şöyle 1 2 ve 3. Unutmayın. 3 kaşık da nişasta koyduk. Bir tane de şöyle bir paket, yani olduğu gibi deviriyoruz içine. O da hazır. Şöyle bir karıştıralım malzemelerimizi. Çırpıcıyla şöyle çırpma teliyle çırpalım. Bakın bu şekilde çırptık. Şöyle kaşıkları bir bakalım. Tamamdır. Bu hazır. Şimdi ocağa koyacağız ve pişireceğiz. Hemen pişmek üzere ocağa götürelim. Orada kaynatalım. Muhallebimizi hazırlayalım. Bu arada ben size davul fırında pişen pandispanyayı da göstereyim. Şöyle bir açalım. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Kabararak şu anda pişiyor. Devam etsin. Ben böyle kontrollü pişiriyorum. Evet, tekrar bakacağım. Çünkü bırakamıyorum, ben bunu muhallebiye geçeceğim ama bırakamıyorum. Yanma riski olduğu için şöyle gösterelim. Bakın şimdi kızarmış. Şöyle bakın. Ellediğiniz zaman çöküşmüyor. Yumuşacık sünger gibi oldu. Bu artık pişti sayılır. Şöyle gösterelim. Yani artık bu hazır. Pişmiş. Bu içinde beklesin. Muhallebiyi hazırlayalım. Şimdi hemen muhallebiyi pişireceğim. Çünkü pandispanyaya bakarken mecburen buna bakamadık. Hemen ocağı yakıyorum ve ocakta muhallebimi sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Şöyle dediğim gibi sürekli karıştırmanız lazım. Evet, muhallebimiz kaynama noktasına gelmeye başladı.
Şöyle gösterelim. Kaşığımızın ucu tutmaya başladı. Artık yavaş yavaş koyulacak şimdi. Onun için sürekli karıştırıyoruz. Zaten hiç bırakmadan hep başındayım ve karıştırıyorum. Koyulmaya başladı. Kıvamını şimdi alacak. Kaynamaya başladı göz göz. Kapatacağız şimdi. Kapatalım. Şu anda pişti. Tamamdır. Şimdi bunun içine şöyle biraz margarin, tereyağı, hangisi varsa elinizde onu kullanın. Bu da parlaklık verecektir. Güzel şöyle. Sıcağından zaten hemen eriyecektir. İster çırpıcıyla ister benim gibi hemen uğraşmayın. Kaşıkla karıştırın gitsin. Eriyecek hemen zaten. Abi canım oğluşum çok seviyor bu pastayı ya. Vallahi nasıl sevinecek şimdi var ya, haberi yok, evde yok. Ona da bir sürpriz olacak bu pasta. Muhallebimizi hazırladık. Hemen şimdi pastamız da fırında pişti. Hemen şimdi karıştıralım. Rulo pastayı yuvarlayalım, hazırlayalım. Evet, muhallebimizi koyduk. Şu anda sıcak, hiç soğumasını beklemeyeceğiz. Hemen hazırlayacağız. Fırından alalım. Pişirdiğimiz pandispanyayı çıkarmadım çünkü bunun içinde şu anda. Şöyle, o da hazır. Gösterelim. Ve şimdi pastamızı hazırlamaya geçelim. Haydi bakalım. Hiç kabuk tutmasını beklemeyeceğiz. Şimdi bunu indirelim. Bu hazır. Şuraya koyayım hemen yanı başıma. Pastamızı çıkaralım. Böyle gördüğünüz gibi şu anda pişti. Bakın hiçbir şekilde hamur gözükmüyor. Pişti. Hemen çıkaralım yerinden. Evet. Şöyle çıkarıyoruz tepsimizden. Şöyle sen de in aşağıya. Pandispanyamız hazır. Şöyle bakın kenarından. Gördünüz mü? Nasıl güzel. Çiğ yok. Şöyle çevirelim bakalım. Şöyle. Yağlı kağıdını alalım. İşte bu yağlı kağıtlar kolaylık. Şimdi hemen yağlı kağıdımızın üzerine tekrar koyuyorum. Ters şekilde yalnız koyacağız. Şimdi muhallebisini üzerine dökeceğiz. Şu ters altta gelen kısmı unutmayalım. Çok güzel. Şu kıvama bak be. Öf anam öf 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 öf. Allah'ım. Allah'ım sen ne güzelsin. Ne becerikliyim. Şu güzelliğe bir bakın. Maşallah bana, maşallah bana. Şöyle kızlar iç kısmını dolduruyoruz tabii ki de muhallebiyle. Kıvamı görüyorsunuz mu? Nasıl güzel. Heh. Nasıl güzel. Kıvam bu. İşte benim diyen pastacılar da gelsin yanıma, çırak olsun. Değil mi? Gelsinler yanıma, çırak olsunlar. Bu işin ustası benim kızlar. Evet, şöyle bakın güzel bir dolduruyoruz içine muhallebiyle. Şimdi şöyle tam böyle çıkarmadım her tarafına. Çünkü böyle yuvarlarken yayılacak. Onun için yavaş yavaş yağlı kağıt üzerinde şöyle döndüre döndüre uzun ekmek misali, yani biraz sıkı döndürelim ki yayılıp açılmasın. Şu şekilde yuvarlıyoruz. Gördünüz mü? Şimdi bu karşı taraftan da şöyle üzerine kapatalım. Ay çok güzel oldu ya. Şöyle bakın, yapışmasını bekleyelim biraz. Hemen bir tepsi koyacağım. Yani bu kocaman olduğu için her şeye pek sığmayacak. Onun için bu tepsiye koyalım. Şöyle gösterelim. Ya mübarek de. Bakın kızlar, böyle uzun ekmek misali olacak. Bak bu, unutmayın. Şöyle güzel bir kapatıyoruz. Ağzını burnunu toparlıyoruz.
yapışmasını bekliyoruz. Hatta bu bile küçük geldi. Kendi tepsisine koysaydık çok daha iyi olacak kızlar. Hemen ben şimdi kendi tepsisine koyacağım burada. Çünkü hemen şimdi buradan böyle bunu alıyoruz. Dur da sen yapışma. Dur. Hop. Buraya koyuyoruz. Efendim de. Şu güzelliğe bakın ya. Tabi daha uzun böyle büyük kabınız varsa onu da yapabilirsiniz ama bende olmadığı için çok kocamanı böyle. İşte böyle güzel bir yapıştırdık. Şu anda hazır. Şimdi hemen buradan hop kalan muhallebimizi şöyle üzerine süreceğiz kızlar. Bak unutmayın. Öf be. Sevgili pastacılar, benden tarif alın gelin de. Herkese öğretiyorum. Vallahi öğrensin herkes. Yapsın herkes. Şöyle bakın. Her yerine gelecek şekilde bu muhallebiyi şimdi ne yapıyoruz? Sürüyoruz. Bol 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 tabii ki. Şimdi size göstereyim tenceremin içini. Gördünüz mü? Tencere de bitti. Pastanın işi de bitti. Ölçüler nasılmış? Birebirmiş. Tamam, bu kadar oldu. Çok da güzel oldu. İşte pastamız hazır. Evet, pastamızı hazırladık. Şu anda sıcak. Ne yapacağız? Tamamen soğumasını bekleyeceğiz. İyice soğusun, muhallebi üstünde donsun şöyle. Daha sonra kesip servisini yapacağız. Size de son halini tabii ki de göstereceğim. Çok güzel oldu. Evet, pastamız soğudu. Bayağı bir bekledi. Ben dolaba koymadım. Tepsi kocaman olduğu için ama siz koyarsanız koyun, hiç fark etmez. Dışarıda soğumasını bekledim. O kadar hep birlikte yaptık. Siz de beklediniz. Videomu izlediniz bu aşamaya kadar. Şimdi tadına tuzuna bakmadım olur mu? Tabii ki de bakacağız. Çok sevdiğim bir pasta. Hemen şimdi keseceğim. Servisini yapacağım ve tadına tuzuna hep birlikte bakacağız. Şöyle koyalım. Hemen servis tabağımızı, servis kaşığımızı getirdik. Şimdi arkadaşlar şu kıyı köşeyi ben gerçi çok seviyorum da. Şöyle bunu bir alsak da olur. Hop, şöyle kenara çekelim. Şöyle hemen kocaman bir dilim kesiyoruz ve servis tabağımıza alıyoruz. Şöyle gösterelim. Rulo pastamız süper oldu. Hemen şimdi servis tabağımıza da alalım. Allah Allah. Çok güzel oldu. Muhteşem oldu arkadaşlar. Var ya, muhteşem. Evet. Anam anam. Şu güzelliğe bir bakın. Tel tel pandispanyasına bir bakın yakından. Evet, sıra geldi en sevdiğim aşamaya, tadım aşamasına. Çok seviyorum burasını. Şöyle gösterelim. İnan ki pandispanyanın güzelliği süper var ya. Yani o kadar güzel olmuş ki tel tel kabarmış. Ay vallahi ne kadar güzel olmuş. Muhallebisinden de süper süper süper. Şeker oranı, kabarıklığı pandispanyanın çok fazla, bakın kalında değil. İçinde muhallebisi efsane olmuş arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye edeceklerimden bir tanesi.
de budur inan ki. Süper olmuş. Bu kadar güzelini yani. Görüyorsunuz mu? Lup lup yut. Arada da böyle kendimizi sevindirmek lazım değil mi? Çok da fazla tatlı yemeyelim. Kilo yapıyor. Hadi yeter, sonra bitireyim. Evet arkadaşlar, videomu burada sona erdiriyorum artık. Birebir ölçülü olarak sizlere nereden baksanız 30 yıllık tarifimi ayrıntılı bir şekilde anlatarak verdim. Birebir olarak siz de bu tarifi yaparsınız ve bir hayır dua edersiniz benim için. Şimdilik videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açarsanız tabii en güzel videolarımdan hemen haberiniz olacak. Haydi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel videolarda görüşmek üzere.